Merhaba. Bugün ev alma ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz hepimizin hayali, ya daha doğrusu evi olmayanların hayali başını sokacağı bir ev almak. Yıllarca çalışıp, para biriktirip, hatta üstüne kredi de çekip zar zor bir ev alıyor insanlar. Bu ev alırken, ev alma sürecinde nelere dikkat etmek gerekiyor? E, Nasıl bu süreci e, yönetmek gerekiyor? Kısaca onlara değinmek istiyorum. Öncelikle baktığımız evin yeni mi yoksa eski mi olduğuna bakmamız lazım. Yeni ve eskiden kastım 2002 yılından önceki yapılara eski, 2002 yılından sonraki yapılara da yeni diyebiliriz. Bunun sebebi biliyorsunuz 99 depreminden sonra, İstanbul 99 depreminden sonra yapılan 2002 yılında Yapı Denetim Yönetmeliği. Yapı Denetim Yönetmeliğinden sonra müteahhitlerin malzeme çalması, binaları çürük yapmasının önüne nispeten geçilmiş oldu. Bu yönetmelikle beraber yapılarda belli standartlarda demir, belli standartlarda çimento ve malzeme kullanılması kanuna bağlandı. Bu nedenle elimizden geliyorsa yeni binada daire almanın, ev almanın faydası var. Fakat bütçemiz yetmiyorsa ve eski bir binada daire bakıyorsak o zaman da şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle eski binanın bodrum katında veya bodrumu yoksa zemin katındaki kolonlara bakmamız lazım. Bu kolonlarda aşınma, demirlerin görünmesi, betonun dökülmesi gibi durumlar var mı? Ya da zeminde su birikmesi, aşırı derecede rutubet gibi durumlar var mı? Gözümüze çarpıyor mu? Bunun haricinde gözümüze kestirdiğimiz evin kentsel dönüşüme, yani o binanın kentsel dönüşüme girme durumu var mı yok mu? Biliyorsunuz binada herhangi bir mülk sahibinin deprem analiz raporunu talep etmesinde herhangi bir sakınca yok. Yani toplu bir imza süreci gerekmiyor. Bir kişi istiyorsa başvuru yapıp deprem analiz raporunu çıkarttırabilir. Deprem analiz raporunda bu bina oturulamaz, yıkılması gerekiyor diye bir karar varsa bunu siz daire alırken öğrenmenizde fayda var. Peki öyle raporu olan daire alınmaz mı? Alınabilir, yatırım amaçlı alınabilir. Fakat bu yatırımı yaparken binanın yeni bina yapılacağı zaman kaç katlı bir bina çıkılabileceği, müteahhitin size ne kadar masraf çıkaracağı, ne kadar fark ödeyeceğiniz, alacağınız yeni yapılacak olan dairenin metrekaresi gibi şeyleri daha önceden bir uzmana hesaplattırıp bilmenizde fayda var. Peki eğer yeni bir binada ev alıyorsak ne yapmalıyız? Öncelikle inşaat firmasının güvenilir bir inşaat firması olduğundan emin olmalıyız. Yani bu binayı yapan inşaat firması güvenilir ve işini bilen bir inşaat firması olmalı. Neden? Çünkü yapı denetime, yapı kullanımına uygun bir yönetmeliğe uygun bir bina yapılmış olsa bile o binanın kesin sağlam olacağı garantisi yok. Yani işini bilmeyen, özensiz yapan bir inşaat firmasının kullandığı malzeme standartları eğer standarda uygun olsa bile bina kesin sağlam olacak diye bir şey yok. Çünkü yapım aşamasındaki aşamalar çok önemli. Mesela beton dökülürken ustanın betonu demirlerin arasında tam yedirmemesi, demirler arasında boşluklar oluşması betonun içerisinde veya betonun sulanmaması, yeterli sulanmaması veya yeterince beklenmemesi katlar arasında çıkılırken beton döküldükten sonra bunların hepsi binanın sağlamlığını etkileyen faktörler. Bu nedenle işini bilen, dürüst inşaat firmalarından ev almanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun haricinde arada bir emlakçı varsa, yani beğendiğiniz bir daireyi emlakçı satıyorsa, emlakçının da dürüst olması, güvenilir olması çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bazen yani iyi emlakçıları ve iyi inşaat firmalarını tenzih ediyorum. Fakat maalesef piyasada iyi niyetli olmayan inşaat firmaları veya emlakçılar var. Bu nedenle buna dikkat etmek açısından eğer bir emlakçı varsa arada
emlakçının güvenilir olduğundan emin olmamız lazım. Mutlaka elimizden geldiği kadar pazarlığı ev sahibiyle yapmamız lazım. Çünkü bazen emlakçılar ev sahibine senin istediğin fiyat nedir kardeşim? İşte atıyorum 900 bin lira. Tamam, 900 bin lira senin cebinde ama üstüne ne satarsam benim diyebiliyor. Bu nedenle piyasayı birazcık da emlakçılar şişiriyor. Bu nedenle ev sahipleriyle direktmen pazarlık yapmanızda yapabiliyorsanız fayda var. Dediğim gibi dürüst ve güvenilir inşaat firmalarıyla emlakçıları tenzih ediyorum. Onlara bir lafımız yok. Arkadaşlar bunun haricinde çok önemli bir detay, dairenin yani binanın daha doğrusu yapı kullanım izni var mı? Yani iskanı alınmış mı? Bu çok önemli bir detay. Eğer iskanı alınmayan, yapı kullanım izni alınmayan bir binada daire alıyorsanız bilin ki ilerleyen süreçlerde başınız çok ağrıyacaktır. Peki binanın yapı kullanım izni var mı yok mu? Nereden bileceğiz? Öncelikle size daireyi satan kişiye bunu sorun veya varsa elinde size göstersin. Eğer size göstermiyorsa binanın sınırlarının bağlı olduğu belediyeye gidip tabii satan kişiden tapu fotokopisini alıp belediyeye gidip bu binanın yapı kullanım izni var mı yok mu sorgulayabilirsiniz. Belediyeye gittiniz, yapı kullanım belgesini sorgulattınız. Yapı kullanım izni diyelim ki var. Yapı kullanım izin belgesini aldınız, arkasına bakın yapı kullanım izin belgesini. Yapı kullanım belgesinin arkasında bağımsız bölümler ve karşısında her bağımsız bölümün kaç metrekare olduğu yazar. Size söylenen dairenin yani tapuda yazan bağımsız bölümün kıyaslamasını yapı kullanım izin belgesindeki bağımsız bölümle kıyaslayın. Size söylenen metrekare ile yapı kullanım izin belgesindeki metrekare birbirini tutuyor mu, tutmuyor mu? Bu çok önemli. Size başımızdan geçen bir olayı anlatayım. Zemin katta, bahçe katında bir daire bakmaya gittik. Daire oldukça geniş bir daireydi. Ortalama 80-90 metrekare civarı bir şeydi. Bize de zaten satıcı tarafından söylenen metrekare buydu. Fakat tapu fotokopisini gidip belediyede yapı kullanım iznini sorarken ve orada yazan kendisi 2 nolu bağımsız bölümdü. Orada yazan 2 nolu bağımsız bölümün metrekaresiyle kıyasladığımda çok şaşırdım. Çünkü orada yazan metrekare bağımsız bölüm metrekaresi yaklaşık 50 metrekareydi. Evet, sadece 50 metrekarelik bir bağımsız bölümü bize 80-90 metrekare diye satacaklardı. Bahsettiğim yerin yani zemin katta bir yerdi. Bahsettiğim yerin ortak kullanım alanları olur. Hani apartmanların altında deposu, kömürlüğü, işte kazan dairesi vesaire. Oralar boşmuş. O adama da buraları kullanması için izin vermişler. Kendisi de o bölümleri daireye dahil etmiş. Yani duvarları yıkmış, dairenin içiymiş gibi hepsini dizayn etmiş. Çok güzel bir daire görünüyor. Zemin kat, bahçeli. Biz de gidip gezdiğimizde çok güzel geniş bir daire gördük. Etrafında işte çiçekler ekmiş, adam peyzajını yapmış vesaire. Fakat gelin görün ki aslında o dairenin o çoğu odası, 2 odası, 3 odası o daireye ait değil. Bunlar ortak kullanım diye geçiyor. Apartmanın daireleri yani. Ama adam onları eve dahil etmiş ve bize de sanki o dairenin tümünü satıyormuş gibi lanse etti. Biz bunu ne zaman gördük? Yapı kullanım izin belgesindeki metrekareyle kıyasladığımız zaman gördük. Tabii bunu yapmakta fayda var. Bunu yapmamış olsaydık kanıp o daireyi alacaktık. Eğer daire alırken peşinat veriyorsanız mutlaka ön satış sözleşmesi veya imzalı bir kağıt almakta fayda var. Ev alırken ayrıca alacağınız evin, beğendiğiniz evin üstünde herhangi bir tedbir kararı var mı? İcra kararı var mı? Herhangi bir mahkeme kararı ya da satılamama yönünde herhangi bir tedbir kararı var mı? Bakmanızda fayda var peşinat vermeden önce. Bazen kötü niyetliyse karşıdaki kişi paranızı geri vermeyebilir. Tabii diğer hususlar da var bu işin içinde. Yani alacağınız evin metrekaresi, cephesi, güneş görüp görmemesi, içindeki nemi var mı yok mu? Bunlar da önemli şeyler. Ya da mesela alacağınız binadaki komşular, komşuluk ilişkileri, belalı bir tip var mı altınızda, üstünüzde, karşı komşunuz kim? Bu tür şeylere de bakmak gerekiyor. Hatta daireyi almadan önce bina sakinlerini gezip
tanışıp işte biz burada daire almayı düşünüyoruz, tavsiye ediyor musunuz? Binada olup biten bir şey var mı? Yani böyle genel bir şekilde gezip konuşmakta fayda var. Bunun haricinde binanın dışında, binanın olduğu sokakta özellikle apartmanın önünde tekinsiz bir yer var mı? Ne bileyim bazen oluyor yani böyle yerler. Bunlara da bakmakta fayda var. Son olarak da tabii bu da önemli. E, Evin içerisinde kullanılan malzemelerin kalitesi, yani lavabosu, çeşmeleri, musluğu, duşluğu, duşakabini, pencerelerin çift cam olup olmayışı, PVC mi, ahşap mı, pencereler, kapılar ne durumda? Yani bunlar da önemli. Mutfak dolabının durumu. Bunlar da önemli. Son olarak bunlara bakacaksınız. Tabii bunlar da evin fiyat konusunda pazarlığını yaparken göz önünde bulundurmanız gereken detaylar. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Ev alırken hepinize bol şans. Allah yardımcınız olsun. Sağlıcakla kalın.